Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu videomuzda gene sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Son dakika haberlerine değineceğiz. IMF tarafından bir açıklama var dolarla ilgili. Bu açıklamalarla ilgili biraz konuşacağız. Merkez Bankası'na değineceğiz. FED'e değineceğiz. Ve bunların doların, altının, gümüşün, sterlinin, euronun ve kripto paralar üzerine etkileri neler olabilir? Bunları bu video içerisinde sizlerle birlikte konuşacağız. Evet. Özellikle IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'tan önemli açıklamalar geldi arkadaşlar. Şok sayılacak bir açıklamada bulundu. Genelde IMF tarafından bu türden açıklamalar ABD tarafına yapılmazdı. Fakat IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'ın yapmış olduğu açıklamada özellikle Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımlardan söz edildi ve bu finansal yaptırımların ileride ABD dolarının rezerv para konumunu yavaş yavaş yok edeceği yönünde öngörü. Ayrıca IMF Başkanı ilerleyen dönemlerde kripto paralardaki ve dünya merkez bankalarındaki para çeşitliliği nedeniyle dolara özellikle olan ilginin zaman içerisinde azalacağı yönünde öngörüsünü tamamlamış oldu sevgili dostlarım. Evet. Önümüzde bizlerin IMF'nin açıklamasından sonra bir enflasyon verimiz var. Enflasyon verisi açıklanacak. Türkiye ekonomisi tarafına baktığımız zaman bu Türkiye'de açıklanacak enflasyon verisi önemli olacak. Büyük bir ihtimalle Türkiye enflasyon verisinde bir %62, %63 civarlarında enflasyonda tekrardan yukarı yönlü bir yükseliş bekleniyor. Bu da gene doların TL karşısında güçlü olacağı yönündeki sinyaller arasında. Bugün itibariyle dolar TL kuruna baktığımız zaman yukarıdaki 14.68 direncini kırmaya çalışıyor. 14.68 önemli bir direnç olacak. Özellikle haftalık kapanışlarda 14.68 direncini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu direncin üstünde kalmayı başarırsak da kısa zamanda 14.75, 14.88 bantlarına doğru Dolar TL kurunda tekrardan yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Dolar TL kurunda ana hedef bölgesindeki beklenti noktamız henüz değişmiş değil. Buradaki üzerinde beklentilerimiz olan bölge 15.33-15.50 bölgesi. Dolar TL kurunda enflasyon verisine doğru zorlanabileceğini düşündüğüm bölgeler içerisinde. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşların dikkatli olmalarında fayda var diye düşünmekteyim. Gene bir arkadaşımızın yorumu vardı. Asgari ücretli arkadaşlardan bahsediyorsunuz. 2500 lira emekli maaşı alanlardan da bahsedin diye yorum yazmıştı. Evet, 2500 lira civarında emekli maaşı alan sevgili dostlarımız, abilerimiz mevcut. Gerçekten de 2500 TL geçinilemeyecek kadar az bir para. Bu paranın bir an önce bir düzeltme görmesi, hükümetin bu konuya bir an önce el atması gerektiğini ben de düşünmekteyim. İnşallah yetkililer bu videomuzu dinliyordurlar ve 2500 lira seviyesinde bir açlık sınırının da çok altında olan bu rakamın bir an önce iyileştirilebilir bir seviyeye doğru çekilmesi yönünde adımlar atılabilir diye artık ümidimizi koruyoruz sevgili dostlarım. Gıda fiyatları, enerji fiyatları, petrol fiyatları, bu fiyatlardaki geri dönülemez rakamlar maalesef ki vatandaşın da arkadaşlar cebini oldukça zorlamakta. Önümüzdeki süreç içerisinde gene Fed'in faiz arttırımlarına devam etmesi, bu da doların TL karşısında maalesef ki daha ilerleyen günlerde güçleneceği yönündeki beklentilerimizi güçlü tutmakta. Bu sene itibariyle de Rusya-Ukrayna tarafındaki gerginliğin tahıl yani gıda üzerine de etkilerinin oldukça güçlü olacağını düşünürsek gıda fiyatlarında da yaz ayı itibariyle bir aşağı yönlü hareket beklentimiz maalesef ki şu an itibariyle gözükmemekte. Çiftçi maliyetlerden özellikle mazot giderlerinden, gübre fiyatlarından, ilaç fiyatlarından müzdarip durumda ve üretim yapamayacak seviyelere doğru adım adım gitmekte.
Eğer ki çiftçimizi de yeterli derecede destekleyemez isek sevgili dostlarım, bu yaz maalesef ki pazarlarda gene pahalı fiyatlardan meyve ve sebze tüketmeye devam edeceğiz gibi gözükmekte. Mart ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde, 54 ile 60 arasında bir beklenti. Ardından enerji maliyetlerinde tekrardan bir zam olayı gündemde. Hep bunlar bir arada toplandığı zaman piyasalardaki maalesef bu sürdürülememez durumun daha da bir çıkmaza girebilmesi yönündeki beklentilerimiz daha da artıyor. Dünya genelinde Rusya'daki bu tahıl ambar zincirinin kırılması dünya genelini etkileyeceği gibi bizi de en yakınımızda ve en yakın tedarikçimiz olan bu ülkelerden bizlere gelecek olan ürünlerin de azalması, ihracat ve ithalatımızın da azalması tabii bizi en büyük bu konudan zarar görecek ülkeler arasına maalesef ki sokmakta. Evet, dolar TL kurunda gidişat şimdilik iyi gözükmemekte. 14 lira seviyesi altına da gelinmedikçe arkadaşlar dolar TL kurunda benim kısa bazlı maalesef ki öngörüm dolar TL kurunda ilerleyen günlerde 15.33 15.50 Türk lirası civarına doğru kademeli bir şekilde yükselişlerin devam edeceği yönündedir. Forex ile uğraşan arkadaşlarımız için aralıklarımız 14.58 ve 14.68 kanal aralıklarıdır. Bir üst kanal aralığımızda 14.75 ve 14.88 bölgelerinde bulunan kanal aralıkları Viyop ve Forex'te kısa kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımız bu verdiğimiz seviyelere dikkat etsinler diyelim sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin'e hemen bakalım. Bitcoin'de 47 bin 48 bin dolar aralığında satış yapılabileceği ile ilgili öngörümüz vardı. Bakalım bu öngörümüz ne şekilde ilerlemekte. Evet, şu an itibariyle baktığımızda bir 45.800 dolar civarlarında Bitcoin izliyoruz. Yani dediğimiz gibi bu seviyelerden yapılacak bir satış aşağı yönde tekrardan alış fırsatlı değerlendirilebilir demiştik ve öngörülerimizde tutmuş durumda. Şimdi buradaki geri çekilme 44.300 seviyesine kadar olabilir. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar da dikkatli olsun. 44.300 seviyeleri Bitcoin'in tekrardan bir sıçrayış yapabileceği alanlar içerisinde. 44.340 seviyesi ve onun altında da 43.570 dolarlar seviyesinde bir Bitcoin düzeltme hareketine devam ediyor şeklinde bunu da yorumlayabiliriz. İlerleyen günlerde tekrardan bu düzeltmenin bitmesiyle birlikte Bitcoin'de biz sizlerle birlikte 51.500 dolar seviyelerini konuşmaya başlayacağız sevgili dostlarım. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman gene Bitcoin'de de stokastik indikatörü hala al sinyalini devam ettiriyor. Yani bu hareketin bir düzeltme hareketi, bir alım fırsat hareketi, yatırım tavsiyesi olmadan okunabileceği şeklindeki yorumumuzu da sizlerle birlikte yapabiliriz. Evet, Euro Türk Lirası'na hemen bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son duruma bakalım. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman 16-20 civarlarında bir Euro Türk Lirası görüyoruz. Euro Türk Lirası'nda da bizim 16.90 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki düşüncemiz mevcut. Tabii bu düşüncemizi korurken de aşağıda 16.21 bizler için bir destek bölgesi. 16.28 yukarı yönlü hareketlerin devamında 16.44 ve 16.90 şeklinde kademeli bir şekilde Euro'da da tekrardan yukarı yönlü hareketleri göreceğimizi ben düşünmekteyim. O yüzden Euro'daki arkadaşlar 16.21 desteği kuvvetli. Bu desteği sıkı bir şekilde takip etsinler. Bu desteğimizin kırılması durumunda aşağıda 16.12 ve 15.80 destekleri Euro'da sağlam desteklerdir. Euro'da da geri çekilmelerin ben şuradaki alan yani 15.80 alanının altına inmeyeceğini düşünen taraftayım. En fazla düzeltme 15.80 civarına kadar Euro'da olabileceği şeklindeki düşüncem mevcut. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Ons altında başlayalım. Bakalım ons altında 1870 dolarlar üzerinde biliyorsunuz hareket gördük ve bu hareketlerde ons altında
bir silkeleme olayı gerçekleşeceğiyle ilgili videolarımız vardı ve dediğimiz gibi buradan 1942 dolar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareket gördük. Evet, ons altında arkadaşlar 1950 dolar seviyesi önemli olacak. Ons altını takip eden arkadaşlar 1950 doları takipte kalsınlar ve şuradaki trend çizgimiz kırılmadığı sürece ons altında yarın bakın arkadaşlar, yarın ons altında yukarı yönlü hareketler olabilir. Yani yukarı yönlü sert alışlar gelebilir. Ons altına dikkat diyoruz ve 1970 dolarlar seviyesine doğru giden bir ons altın sizlerle birlikte izleyebiliriz. Bu kırılımı takipte kalacağız. Bakalım kırılım 1945-1950 dolar üzerinde kapanışlar gelebilecek mi? Ons altında 1950 dolar önemli bir seviye olarak takip edilecek alan gibi gözükmekte ons altında. Evet, ons gümüşe hemen bakalım. Ons gümüşteki hareketlere. Evet, ons altın gibi ons gümüşte üçgen içerisine tekrardan kendini attı ve şu an 24.80 civarlarında hareketlerini devam ettiriyor. Bizlerin ons gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamının hızlanabilmesi için şurada gördüğünüz yukarıdan aşağı doğru inen trend çizgisinin üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Buradaki seviyede 25-40 seviyesinden geçiyor. Yani 25-53 daha net baktığımız zaman 25-53 seviyelerinden geçiyor. 25-50 önemli olacak. Gün geçtikçe bu seviye daha da aşağılara inecektir. Yarın itibariyle buradaki seviyemiz 25-30 seviyesine denk geliyor. Yani burada da bir 25-30 seviyesi üzerinde kapanışlar görür isek gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü ana hedef 28 dolarlar bölgesine doğru hareketlerimiz hızlanacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünmekteyim. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında da 915-916 civarlarında hareketler izliyoruz. Şimdi gram altında yukarı yönlü hareket bizlerin ana hedef bölgesi olarak da 1060 TL seviyesinde bir ana hedef bölgemiz mevcut. Bakalım bu ana hedef bölgemiz üzerinde kalabileceğiz mi? Bunu sıkı bir şekilde sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Şu an itibariyle baktığımız zaman hareketlerin iyi gittiğini 950 TL'ler civarına doğru ilerleyen günlerde bu hareketin ben devam edeceğini düşünüyorum. Ve 950 seviyesi üzerinde gram altında da bizler yukarı yönlü hareketlerin devamını görmeye başladığımız zaman da arkadaşlar 1060 seviyesinde bulunan ana hedef bölgemize doğru gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sizlerle birlikte söyleyebiliriz. 910 şimdilik bizler için önemli bir destek ve yükseliş destek bölgesidir. Bu desteğin üzerinde kapanışları sağlayabilirsek kısa zamanda 940 ve 950 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takipte kalacağız. Evet, sterlin Türk lirasına hemen bakalım. Sterlin Türk lirasındaki son durum ne şekilde? Bizler için önemli bölgeler hangi bölgelerde? Sterlinde bunlara da bakalım. Evet, sterlinde yatay seyir hala devam ediyor. Sterlin Türk lirasında bizler için önemli olan ana destek bölgemiz tam şu bölge üzerinden geçen alan. Orası da bizler için 18.90 bölgesi. 18.90 bölgesi önemli bir bölge ve 18.90 seviyesinin altında kalınmadıkça sterlinde de ana hedef bölgemiz 19.62 direncini tekrardan test edeceğimiz ve yukarıda 20 liralar civarına doğru bu hareketlerin devam edeceği beklentimiz devam etmekte sevgili dostlarım. Burada da herhangi bir bozulma öngörülerimizde yok. Takibe devam diyoruz. Sterlin bölgesindeki hareketleri de. Gümüş gram, hemen gümüş gram tarafına bakalım. Gümüş grama çünkü bakmadık. Hemen gümüş gram analizimizi de yapalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet, gümüş gram. Gümüş gramda 11.80 önemli bir seviye ve bu 11.80 seviyesini hala takipteyiz. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız. 11.80 kapanışlarını takip edeceğiz. 11.80 yukarı yönlü hareketlerin tekrar dönebileceği bir alan. Ve bu 11.80 üzerinde 12.12
direnç bölgesi mevcut. Orayı kırdıktan sonra da bu düşüş hareketinin sonlandığı bölge olarak 12-12'yi takip edeceğiz. Buranın tamamlanmasıyla birlikte de bizler artık 12.98 ve 13.20 seviyelerine doğru gümüş gramda da ana hedef bölgemize yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ben düşünmekteyim ve sizlerle birlikte takipteyiz. Herhangi bir kırılma veya aşağı yönlü bir durum oluşursa da bunu mutlaka sizlere video içerisinde paylaşırım sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, piyasalara genel bir bakış yaptık sizlerle birlikte. Ben hepinizi çok seviyorum. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.